Bugün sizlerle Venom Non Dance hakkında konuşacağım. Bu film gerçekten özel. Bu film Venom serisinin 3. bölümü ve söylemeliyim ki oldukça çılgın bir macera sunuyor. Gazetecilikten simbiyot ev sahibine dönüşen sevgili Eddie Brock'a katılıyor ve hayatını ve bedenini uzaylı simbiyot Venom ile paylaşmanın karmaşıklığını deneyimliyoruz. Bu sefer Eddie ve Venom, bağlarını sonuna kadar zorlayan yeni ve tehlikeli bir tehditle karşı karşıya. Beklentiler yüksek, aksiyon yoğun ve mizah her zamanki gibi karanlık ve komik. Venom'un kaotik dünyasına dalarken kendinizi bir duygu montañas russisine hazırlayın. Bu film, Eddie ile Venom arasındaki tuhaf ve karmaşık dinamikten kaçınmıyor. Aslında absürtlüğü kucaklıyor ve gerçekten eğlenceli anlar yaratıyor. Şapkalarınızı sıkı tutun millet. Çünkü bu bir tuhaflaşmaktan korkmayan bir süper kahraman filmi. Şimdi Tom Hardy'den bahsedelim. Bu adam Eddie Brock Venom'u oynamak için doğmuş gibi görünüyor. Performansı her zamanki gibi birinci sınıf ve izleyiciyi büyülüyor. Nevrotik, biraz dengesiz Eddie ile tehditkar, derin sesli Venom arasında zahmetsizce geçiş yapıyor. Sanki tek bir bedende iki oyuncuyu izlemek gibi ve bu izlemesi gerçekten bir zevk. Hardy gerçekten ne yapması gerektiğini anlıyor ve rolüne tam anlamıyla hakim. Karakterinin ikiliğine yaslanıyor. Hem iç mücadeleyi hem de Eddie ile Venom arasındaki garip dostluğu sergiliyor. Bir dakika yaşlı bir evli çift gibi tartışıyorlar. Bir sonraki dakika ise kötülüğe karşı birleşik bir güç oluyorlar. Hardy'nin role getirdiği fiziksellik de dikkat çekici ve göz ardı edilemez. Vücudunun bir simbiyot tarafından ele geçirilmesinin garipliğini somutlaştırıyor. Man, hareketlerini ve ifadelerini durumlarının rahatsız edici gerçekliğini iletmek için çarpıtıyor. İnanın bana, göründüğünden çok daha eğlenceli ve etkileyici. Şimdi size yalan söylemeyeceğim. Venom Son Dans, bazı tanıdık süper kahraman klişelerine geri dönüyor. Destansı savaşlar, dünyayı sona erdirecek tehditler, her şey var. Zaman zaman biraz tahmin edilebilir ama neyse ki, bazen sadece dev bir uzaylı yaratığın ortalığı kasıp kavurmasını izlemek istiyorsunuz, değil mi? Film, süper kahraman anlatılarına gelince, tekerleği yeniden icat etmiyor. Özellikle merkezi çatışmanın ve kahramanın yolculuğunun tasvirinde oldukça standart bir formülü takip ediyor. Ancak bu illaki kötü bir şey değil, bazen aşinalık rahatlatıcı olabilir. Bir süper kahraman filminden ne bekleyeceğimizi biliyoruz ve Venom, Son Dans bu beklentileri karşılıyor. Sadece eğlenceli bir film ve bazen tam da ihtiyacınız olan şey bu. Venom, Son Dans'ı gerçekten farklı kılan şey, Eddie ile Venom arasındaki ilişki. Bu, tipik bir süper kahraman yardımcı dinamiği değil. Bu tüm iniş çıkışlarıyla, hassasiyet anlarıyla ve patlayıcı tartışmalarıyla tam anlamıyla bir erkek kardeşlik ilişkisi. Bir düşünün, bir insan ve bir uzaylı simbiyot, bir bedeni paylaşıyor, hayatlarını paylaşıyor. Bu bir felaket tarifi, değil mi? Yine de bir şekilde işe yarıyor. Tartışıyorlar, şakalaşıyorlar, hatta birbirlerinin cümlelerini tamamlıyorlar. Bazen kelimenin tam anlamıyla. Bu alışılmadık ilişki, filmin duygusal çekirdeği. Tamamen saçmalasalar bile onları desteklememizi sağlayan şey bu. Ve inan bana, saçmalıyorlar. 5. bölüm. Yardımcı oyuncular, simbiyotik çılgınlıkta yüzler. Tom Hardy şüphesiz filmi çalıyor olsa da, yardımcı oyuncu kadrosunu da unutmayalım. Juno Temple, her zamanki cazibesini ve zekasını, karakter adı rolüne getiriyor ve Chiwetel Ejiofor, karakteri rolünde keyifle tehditkar. Tüm oyuncular arasındaki uyum elle tutulur ve filme başka bir eğlence katmanı ekliyor. Her oyuncu, rolü ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, filmin genel enerjisine katkıda bulunuyor. Her birinin parlamak için anları var ve Eddie ile Venom'un maceralarının ötesinde anlatıya derinlik ve entrika katıyorlar. Performansları, Hardy'nin enerjisini tamamlıyor ve izleyiciyi etkileşim halinde tutan dinamik bir topluluk yaratıyor. Konu tanıdık topraklara girdiğinde bile, oyuncu kadrosunun gücü, filmi ayakta tutuyor. 6. bölüm, Marcel'in dokunuşu, dizginlerde bir kadın eli. Filmin senaristi ve yönetmeni Kelly Marcel, bir alkışı hak ediyor. Süper kahraman türüne yeni bir bakış açısı getiriyor ve filme eşit ölçüde mizah ve duygu katıyor. Marcel, bu karakterlerin çekiciliğini anlıyor ve tüm bunların absürtlüğünü kucaklamaktan korkmuyor. Yönlendirmesi keskin ve şık.
aksiyon dolu sekansları gerçek duygu anlarıyla sorunsuz bir şekilde harmanlıyor. Karakterlerin nefes almasına ve gelişmesine izin veriyor ve izleyicinin onlarla daha derin bir düzeyde bağlantı kurmasını sağlıyor. Marcel'in vizyonu film boyunca belli oluyor. Kaynak malzemenin abartılı doğasını sağlam, duygusal bir çekirdekle başarıyla dengeliyor ve hem eğlenceli hem de şaşırtıcı derecede yürekten bir süper kahraman filmi yaratıyor. 7. bölüm, kahkahalar ve kargaşa, Venom'un şakaları var. Venom filmlerinde en sevdiğim şeylerden biri de mizah anlayışları. Venom, Son Dans'ta bir istisna değil. Film, çoğu Eddie ile Venom arasındaki komik atışmadan kaynaklanan kahkaha dolu anlarla dolu. İster ne yiyecekleri isterse bedeni kimin kontrol edeceği konusunda tartışıyor olsunlar, şakalaşmaları her zaman eğlenceli. Film kendini asla çok ciddiye almıyor ve bu da genellikle kendini beğenmiş süper kahraman filmleri dünyasından ferahlatıcı bir değişiklik. Bu mizah, filme bir hafiflik katmanı ekleyerek kendi mitolojisinin ağırlığı altında ezilmesini önlüyor. Tehlike ve yıkım karşısında bile her zaman iyi bir kahkaha için yer olduğunu hatırlatıyor. 8. bölüm, dengeleme yasası, klişe ve cazibe arasında. Şimdi, Venom Son Dans mükemmel bir film değil. Diğer tüm süper kahraman filmleri gibi onun da kusurları var. Daha önce de bahsettiğim gibi, bazı klişelere dayanıyor ve olay örgüsü zaman zaman biraz tahmin edilebilir olabiliyor. Bununla birlikte filmin kalbi, mizahı ve salt eğlence değeri, eksikliklerini fazlasıyla telafi ediyor. Merkezinde alışılmadık bir kahraman olan eğlenceli, aksiyon dolu bir yolculuk sunuyor. Ve bazen, sinemada bir gezintiden ihtiyacınız olan tek şey bu kadar basit olabilir. Film yapımcılarının ve oyuncu kadrosunun, kusurlarına rağmen böylesine ilgi çekici ve keyifli bir film yaratmayı başarmış olmaları, büyük bir başarı. Venom Son Dans, sürükleyici bir süper kahraman hikayesi anlatmak için, tekerleği yeniden icat etmenize gerek olmadığının kanıtı. Bu film, klişelerle dolu olsa da, izleyiciyi eğlendirmeyi başarıyor. 9. bölüm, Son Veda, acı tatlı bir senfoni. İşte böyle millet. Venom Son Dans, bu beklenmedik ikili için uygun bir veda. Absürtlüğünü kucaklayan, merkezdeki karakterleri arasındaki bağı kutlayan ve yol boyunca sağlıklı bir dozda aksiyon ve mizah sunan bir film. Kusurlarına rağmen, gerçekten keyif aldığım bir film. Süper kahraman filmlerinin eğlenceli, komik ve hatta biraz yürek ısıtıcı olabileceğini hatırlatıyor. Ve genellikle kendini çok ciddiye alan bir dünyada, bu gerçekten değerli bir ders. Dinlediğiniz için teşekkür ederim ve bir dahaki sefere kadar ben Tunç, yayından ayrılıyorum.